Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımda bayan yeleklerinde kullanabileceğimiz çok güzel örgü modelinin anlatımını yapacağım. Ben modeli bayan yeleklerinde kullanacağım için angora ip kullandım. Yani yeleklerde kullanacağımız ipten kullandım. Bu modeli dilerseniz lif yapabilirsiniz, bebek battaniyesi yapabilirsiniz, kendinize çanta, şal veya farklı bir örgü çeşitlerinizde kullanabilirsiniz. Uygun ip kullandığınızda modeli her yerde kullanabilirsiniz. Modelimiz şöyle, başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Bir tane model için 1, 2, 3, 4 sıraya ihtiyacımız var. Ona göre modelin katlarından kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şöyle 1, 2, 3, 4 sıra yaptığınızda bir tane model çıkıyor ortaya. Kenarlarda ikişer tane olduğu için o da zaten 4 tane olarak hesaplayabilirsiniz. Artı buradaki kenar trabzanları kendi istediğiniz gibi ekleyebilirsiniz. Ben genelde 8 taneyi uygun buluyorum. O yüzden buraları da 4'ün katlarını, bütün modeli 4'ün katları olarak yapabilirsiniz. Kendinize yelek yapacaksanız eğer evdeki herhangi bir kıyafetinizden ölçü alıp zincir çekip zincirlerinizi belinizde ölçerek modele devam edebilirsiniz arkadaşlar. Hemen modelimizin yapılışına geçiyoruz. Angora bir ip kullanıyorum. Siz hangi ipi isterseniz onu kullanın. Buna uygun olarak ise 2 milimlik bir tığ kullanıyorum. Alt zeminini hazırlarken modeli kendi dilediğiniz gibi geniş veya ince de yapabilirsiniz. Ben şimdi bunu yaparken 8 tane trabzan üzeri yapıyorum. Bunun için de 12 tane zincirlerimi çekerek başlıyorum. Birinci sırayı yaparken zincirlerinizi normalinden daha gevşek tutun. Toparlama veya marullaşma yapmasın. Alt zeminini hazırlamak için 12 tane zincirimi çektim. Tığımı başına sardım. 1, 2, 3, 4. yuvaya batıyorum. Bir tane ikili trabzanımı yaptım. Başına sardım. Sıradaki yuvaya batıyorum. Bir tane ikili trabzanımı yaptım. Başına sarıyorum. Sıradaki yuvaya batarak bir tane ikili trabzan. Baştaki zinciri de sayacak olursak toplamda benimki 9 tane trabzan çıkacak. Sıramın sonuna geldim. Şimdi burada 3 tane zincir çekiyorum. Elinizin sıklığına göre 4 tane zincir de çekebilirsiniz. Örgümü çevirdim. Başına sarıyorum. Birinci yuvaya atlayıp ikinci yuvanın içine batarak bir tane ikili trabzan yaptım. Sıradaki her bir yuvadan birer tane ikili trabzanımızı yapalım. Eğer hızlı yaptığımı düşünüyorsanız ayarlarda video sağ üst köşede 3 nokta var. Orada hız ayarını düşürebilirsiniz. Sonuna kadar geldim. Son trabzanın üzerine bir tane trabzan yaptım. Başına sardım. Burada zincirimiz vardı. 1, 2, 3. zincirimin içine batıyorum. Bir tane trabzan yaptım. Bunu yapmasak eğer her sırada bir tane trabzanımız eksik kalır. Yine 3 tane zincirimi çektim. Örgümü çevirdim. Başına sardım. Her girişimiz ve her çıkışımız aynı şekilde olacak. Birinci yuvaya atlayıp ikinci yuvaya batıyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Sıradaki yuvadan bir tane trabzan. Her trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar gidelim. Trabzanlarınızı çok kısa tutmayın. Boylarını çok da uzun tutmayın. Çok kısa tutarsanız modelde toparlama olabilir.
Son trabzanın üzerini yaptım. Kenarda 3 tane zincirim var. 1, 2 atlayıp 3. zincire batıyorum. Onu da bir tane trabzan yaptım. Tekrar 3 tane zincirimi yaptım. Örgümü çevirdim. Bu sırayı da beraber yapalım. Baştaki yuvaya atlayıp zincirin dibindeki yuvaya atlayıp hemen yanındakine batıyorum. Bir tane ikili trabzan. Her trabzanın içinde bir tane trabzan çıkartıyorum. Ben bunu yaparken 2 veya 3 tane model göstermek amaçlı yapıyorum. Son trabzanın üzerine bir trabzan, 3 tane zincirimiz vardı. Alttan 2 atlayıp 3. yuvaya batarak trabzanımı yaptım. Burası bir model için yeterli. Siz kendi bedeninize göre dilediğiniz kadar 4'ün katları olarak hesaplayabilirsiniz. 2 tane kenar için kullanıyorum. O yüzden bunun 4'ün katları olarak hesaplayalım. Bunun boyunu aynı şekilde biraz büyütüp hemen geliyorum. Arkadaşlar 2 model için bu kadar yaptım. Siz de benim gibi sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En sonunda bir tane fazladan ekledim. Modelimiz tam çıksın diye. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Bu şekilde geleceğiz. Hemen sıradaki yuvadan 2 tane trabzan yapıyorum. Şöyle bir, yanındakine bir tane daha oldu 2. Zincirimizden beraber 3 tane trabzan oldu. Başına sardım. Bir sonraki yuvaya geçiyorum. Tekrar oraya 3 tane trabzan yaptım. Bunun için şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Sıradaki bakın trabzanın içine değil de burası birleştirme olan noktasına batıyorum. Bir tane yuva oluşturdum. Tekrar 4 tane zincir çekiyorum. Sıradakine batıyorum. Yine bir tane yuva oluşturuyorum. Girişimizde 2 tane olacak. Şimdi modelden de göstereceğim. Şöyle bakın 2 tane oluyor. Bir model. Daha sonra 3 tane oluyor. Sadece giriş çıkışta 2 tane, aralarında 3 tane olacak. Şimdi bir tane model kuruyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim model için. Hemen bir ilerideki yuvaya batıyorum. Bir tane sık iğne. Bundan sonra 3 tane yapacağım. 1, 2, 3, 4 tane zincir yaptım. Bir ileri yuvaya batıyorum. Sık iğne. 1, 2, 3, 4 tane zincir yaptım. Bir ilerideki yuvaya sık iğne. 1, 2, 3, 4 tane zincir yaptım. Bir ilerideki yuvaya sık iğne. Bakın arkadaşlar, bu şekilde bir tane modelimizi buraya koyduk. Şimdi bir tane daha model kuracağım. 1, 2, 3, 4, 5 tane yaptım. Hemen bir ilerideki yuvaya batıyorum. Bir tane sık iğne. Şimdi 2 tane yapacağım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Bir ilerideki yuvaya batıyorum. Bir sık iğne. 4 tane zincir çektim. Başına sardım. Yuvanın içine batıyorum. Bakın şu ara boşluğu atlatıyorum. Yuvanın içine batıyorum. Bir trabzan. Aynı yuvaya. 2 trabzan. Aynı yuvaya. 3. trabzanımı yaptım. Başına sardım. Sıradaki yuvaya geldim. 1, 2, 3 tane trabzan yaptım. Şimdi bu fazla gelen ipimi ben kesmek istiyorum. Görüntüsü beni rahatsız ediyor ve sizlere de bir özet geçeyim. Öncelikle kenar trabzanlarınızı kendi isteğiniz gibi çoğaltabilirsiniz. Bir tane çoğaltırsanız burası 9 tane olur. Şuradan bir tane ekleme yaptığınızda burası 9 tane olur. Kendi istediğiniz gibi yapın arkadaşlar. Ben göstermek amaçlı 6 tane yeterli buldum. Eğer ki 9 tane yapıyorsanız buraya 2 tane daha ekleme yapabilirsiniz. Bir tanesi şuraya, bir tanesini şu tarafa getiriyorsunuz. Şimdi trabzandan sonra hemen 2 yuva oluşturdum. Bir tane model. Daha sonra ara boşluklarda hep 3 tane olacak. 1, 2, 3 tane yaptım. Bir sonraki model. Ben sadece 2 model göstereceğim için bu şekilde yaptım ve çıkış noktasında yine 2 tane yaptım. 3 tane zincirimi çektim, örgümü çevirdim. Başına sardım.
Birinci yuvayı atlıyorum. İkinci yuvaya batıyorum. Bir tane trabzan. Zincirle beraber 2 tane oldu. Yanındakinden 1, yanındakinden 1, yanındakinden 1 ve toplamda 6 tane trabzanlarımı yaptım. Şimdi yine 1, 2, 3, 4 tane zincirimi yaptım. Baştaki yuvayı atlayıp hemen ikinci yuvaya sık iğne yaptım. Başına sarıyorum. Burası model kuracağımız yer. 5 tane zincir yapmıştık. Bunun içine 7 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toplamda 7 tane trabzan yaptık. Burası sık iğne zincirle birleştirdiğimiz için bir tane trabzan gibi görünüyor ama onu hesaplamıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yaptım. Hemen yanındaki yuvaya bir tane sık iğne. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Bir sonraki yuvaya batıyorum. Sık iğne. Bu şekilde. 4 tane zincirimi çektim. Bir sonraki yuvaya batıyorum. Sık iğne. Arada 3 tane yuvalarımız vardı. Bu sırada 2'ye düştü. Başına sardım. Büyük yuvaya geldim. Büyük yuvada 7 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 'Toplamda 7 tane trabzan yaptım. Hemen yanındaki yuvaya bir tane sık iğne yapıyorum. Buraya 4 tane zincir çektim. Son boşluğu atlayıp hemen ilk trabzanın tepesine bir tane trabzan yaptım. Burada 6 tane trabzanım var. Her bir trabzanın üzerine bir tane zincir, her bir trabzanın üzerine bir tane trabzan. Toplamda 5 tane oldu. Şimdi burada zincirimiz vardı. 1 değil, 2 değil, 3. yuvaya batıyoruz. Bir tane trabzan yaparak 6'ya tamamladık. Tekrar 3 tane zincirimi çektim. Örgümü çevirdim bu şekilde. Her bir trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. Baştaki trabzanım zaten zincir var, yerine geçiyor. Bir atlayıp hemen ikinci yuvaya batıyorum. 1 zincirle beraber 2 oldu. 3, 4, 5 ve 6 tane trabzan yaptım zincirle beraber. Şimdi arkadaşlar buraya bir zincirimi çektim. 2, 3, 4. Toplamda 4 zincir çektim. Başına sardım. Az önce de gösterdiğim gibi burada zincirimiz var. Trabzan gibi görünüyor. Onu kesinlikle kullanmıyoruz. Hemen birinci trabzanımın tepesine batıyorum. Bir tane trabzan yaptım. Bir zincir, yanındakinden bir trabzan. 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 Direk olarak saydığımızda 7 direk var. Yuva olarak saydığımızda 6 tane yuva var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemen yanındakine sık iğne bağladım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Yanındaki yuvaya sık iğne yaptım. Aradaki yuvalarımız önce 3 taneydi. Sonra 2 oldu. Şimdi de 1'e düşürdük. Bir sonraki sırada kapanıyor orası. Şimdi tekrar başına sardım. Bakın arkadaşlar, altta bir tane zincir var. Onu trabzan saymayalım. Hemen birinci trabzanımın üzerine öncelikle bir trabzan yaptım. Sonra bir zincir, bir trabzan, bir zincir, bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Toplamda 7 trabzan. Yuva olarak saydığımızda kutu, 6 tane kutu olacak. Son trabzanıma geldim. Yine sayalım. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 trabzan. Yuva olarak ise bakın bunu bir yuva olarak kesinlikle hesaplamıyoruz. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane oldu. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Başına sardım. İlk trabzanımın tepesine batıyorum. Bir trabzan, her bir yuvada bir tane trabzan yaparak 6'ya tamamlayalım tekrar. Üç tane zincirimiz var. Bir atla, iki atla, üçüncünün içine batarak bir trabzan yaptık. Tekrar 3 tane zincir yaparak örgümü çevirdim. Şimdi arkadaşlar başına sardım. Birinci yuvayı atlayıp ikinci yuvaya batıyorum. Bir trabzan, zincirle beraber 2 oldu. Her bir yuvadan bir trabzan, toplamda 6 tane yapalım. 6 tane trabzanımı tamamladım. Şimdi burada bir zincirimi yaptım. Modele geçiyoruz. Başına sardım. İlk 2 trabzanın ara boşluğuna batıyorum. 1, 2, 3, 4 defa sardığım bir dolgu yaptım ve 2 defa da çektim. Arasına 1, 2 tane sıkı zincir çekiyorum. Başına sardım. Sıradakine batıyorum. 1, 2, 3, 4. 2 defa da çektim. Arasına 2 zincir. Sıradaki yuvada tekrar 4 defa sardığım bir dolgu yapıyorum. 2 defa da kapattım. Arasına 2 zincir. Başına sardım. Bir sonraki yuvaya 1, 2, 3, 4 defa sardığım dolgu yaptım. 2 defa da kapattım. Tekrar 2 zincir. Sıradakinden 1, 2, 3, 4. 2 defa da kapattım. Tekrar 2 zincir yapıyorum. 4 defa sardım. Fıstık dolgumu yaptım. Toplamda 6 tane oldu. Yine söylüyorum. Burada bir boşluk gibi görünüyor. Bu trabzan ve zincirin arasındaki boşluğa dokunmuyorum. Çünkü önceki sıranın zinciri olduğu için bir yuva gibi gözüküyor. 6 tane fıstık yaptım. 1, 2 tane sıkı zincirimi yaptım. Son yuvanın içine batıyorum. Bir tane sık iğne. 2 tane fıstık, 2 tane zincirimi yaptım tekrar. Sıradaki yuvayı aynı şekilde yapıyoruz. Bir tane sardım. Hemen ilk yuvadan, bakın şurası değil kesinlikle, hemen şuradan ilk yuvadan 4 defa sardım. Fıstık dolgumu yapıyorum. 2 defa da çektim. Arasına 2 zincir. Bir sonraki yuvadan toplamda arkadaşlar her yuvada bir tane fıstık, 6 taneyi tamamlayalım. Toplamda 6 tane dolgu yaptım. 2 defa da kapattım. Sıra sonuna geldim. Şimdi buraya bir zincirimi yaptım. Başına sardım. İlk trabzanımın tepesine batarak bir trabzan yaptım. Yanındakilerinden birer tane trabzan, toplamda 6 tane yapıyorum. 3 zincirimiz vardı. Bir atla, iki atla, 3. zincirin içine batarak bir trabzan, tekrar 3 zincir yapıyoruz. Örgümü çeviriyorum. Şimdi arkadaşlar böylece modelimizin birinci tekrarı bitti. İkinci tekrarına geçiyoruz. Bu aşamada ne yapıyorsam bundan sonrakiler hep aynı tekrarlar. Kafamız karışırsa buraya kadar geri sarıp tekrardan beni izleyerek ikinci ve üçüncü modelleri de yapabiliriz. Hemen ikinci modelimizin kuruluşuna geçelim. 6 tane trabzan yapalım buraya kadar. Model kurulumu için zemin hazırlıyoruz. Buraya yine 1, 2, 3, 4. Hemen birinci ve ikinci fıstığın ara boşluğuna bir tane sık iğne. 1, 2, 3, 4. İkinci ve üçüncü fıstığın arasına bir tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. Birinci sıranın tekrarı.
Bir ara atlatıyorum. Bir sonraki ara boşluğa bir tane sık iğne, model için bu. 1 2 3 4 zincir yaptım. Bir sonraki boşluğa bir tane sık iğne, iki fıstıkların arasına. 1 2 3 4. Hemen ara boşluğu atlatıyorum. Diğer modelin birinci ve ikinci fıstığın ara boşluğuna batıyorum. Bir tane sık iğne. 1 2 3 4. Hemen yanındaki iki boşluğun arasına batarak bir tane sık iğne. Böylece modelden sonra 1 2 3 oldu. Tıpkı birinci sırada olduğu gibi. Model için zemin hazırlıyoruz. 5 tane zincir çektim. Bir yuva atlayıp bir sonraki boşluğa bir tane sık iğne. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Son modelin ara boşluğuna bir tane sık iğne. 1 2 3 4 zincir çektim. Başına sardım. İlk trabzanın üzerine bir trabzan ve yanındaki toplamda 6 tane trabzan yapalım. Yine girişte 2, çıkışta 2 tane, diğerleri ise 3 tane. 6 tane trabzan yaparak buraya geri dönelim. Tekrar 4 tane zincir yapalım. İlk boşluğu atlayıp hemen ikinci boşluğa bir tane sık iğne. Şu şekilde. Başına sardım. Yuvaya geliyorum. Yuvada 7 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Tıpkı ilk sırada yaptığımız gibi. Hemen yanındaki yuvaya bir tane sık iğne yaptım. 4 tane zincir çektim. Yanındaki yuvaya sık iğne yaptım. 4 tane zincir yanındaki yuvaya sık iğne. İlk sırada 3 tane iken bu sırada 2'ye düşürdük. Başına sardım, yuvaya geldim. 7 tane ikili trabzan yapıyorum. Yedi tane trabzan yaptım. Hiç zincir yapmadan yanındaki yuvaya bir tane sık iğne. 4 tane zincirimi yaparak son yuvayı atlayıp hemen trabzanımın tepesine bir tane trabzan. Her bir trabzandan bir tane trabzan, toplamda 6 tane yapalım ve geri dönelim şuraya. Geri dönüşümü yaptım. 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4. 4 tane zincir yaptım. Başına sardım. Hemen ilk trabzanımın tepesine batıyorum. Bir tane trabzan. Bir zincir, yanındakinden bir trabzan. Tıpkı bir önceki sırada yaptığımız gibi 7 tane trabzan yapalım. Yuva olarak 6 tane. Toplamda 7 tane yaptım. Hiç zincir çekmeden sıradaki yuvaya sık iğne ile sabitledim. 4 tane zincir çektim. Bir sonraki yuvaya geçtim. Bir tane sık iğne. Bakın 3 taneydi. 2 oldu. Şimdi de 1'e düşürdük. Yine başına sardım. İlk trabzandan batıyorum. Bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Toplamda 7 tane yapalım buraya. Toplamda 7 tane yaptım. Hemen yanındaki yuvaya bir tane sık iğnemi yaptım. Bu şekilde 4 tane trabzan, 4 tane zincir yaptıktan sonra başına sarıyorum. Hemen ilk yuvadan bir trabzan. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Her bir trabzandan bir trabzan, toplamda 6 tane yapın ve yine buraya kadar geri dönelim. Bir zincir yaptım, başına sardım. Hemen bakın arkadaşlar, burası bir yuva gibi görünse de burası yuva değil. Hemen iki trabzanın ara boşluğuna batıyorum. Bir tane 4 defa sardım, dolgumu yaptım, 2 defadan çektim. Arasına 2 zincir, bir sonrakine aynı şekilde. Toplamda her bir boşlukta bir dolgu yaparak 6 tane yapalım. 6 tane yaptım. Arasına 2 zincir, bir sonraki boşluğa sık iğne, arasına 2 zincir, başına sardım. Hemen yine 2 zincirin arasına batıyorum. Fıstık dolgusu yapacağım. Efendim anneciğim, takıldın anneciğim, ne oldu? Tekrar arasına 2 zincir, her bir boşlukta bir fıstık yapalım. 6 tane dolguları yaptım. Bir tane zincirimi çektim, başına sardım. Birinci trabzanın üzerine batıyorum. Bir trabzan, toplamda 6'ya tamamlıyorum. İki modeli tekrar ettik.
Kaç tane yaparsak yapalım hep aynısının tekrarı oluyor arkadaşlar. Kol ve yaka kesimi bu videomda göstermeyeceğim. Bakın arkadaşlar, modelimiz bu şekilde. 2 sıradan oluştu. Şimdi 3. sıra yaparken tıpkı ikinci sırada yaptığımızın aynısını, yani şuradan itibaren geri sarıp tekrardan izleyebilirsiniz. Model ütülemeye uygun olduğu için ütülediğinizde daha güzel duracaktır. Ben şu anda video çektiğim için ütü yapmadım. Tabii ki de ütünüzün ayarını çok fazla ısıtmadan orta ayarda ütüleyebilirsiniz. Videonun sonuna geldim arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir anlatım olmuştur. Bu da önceki gibi. Büyük olursa model daha kendini belirttiği için ben öncelikle büyük parçada modeli sizlere gösterdim. Bunu da ütülemedim. Ütülendiği zaman çok daha düzgün duracaktır. Sizler için umarım faydalı bir anlatım olmuştur. Bu aşamaya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın.